Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bu videomda sizlere son günlerde son derece viral olan çiçek motifli çantanın tarifini adım adım paylaşacağım. İnanılmaz güzel bir model, yapılışı da son derece kolay. Ben bu modelde her biri 100 gramdan yaklaşık 2,5 adet ince bir rafya ip kullandım. Hemen çantanın iç kısmını göstermek istiyorum sizlere. Ben astar kullanmayı tercih ettim. Şu şekilde bakın, umarım gösterebiliyorumdur. Biraz zorlanıyorum açıkçası. Şöyle en azından bir görmüş olun. Dediğim gibi ben astarlı kullanmayı tercih ettim. Ama siz astarsız da kullanabilirsiniz tabii ki. Astarlı kullanmak isteyenler için açıklamalar bölümüne ve ekranın sağ tarafına bu çantanın astar yapım videosunun linkini ekliyor olacağım. Bu arada gümüş rengi bir çıçıt kullandım. Şöyle. Çantanın ağız kısmı çok geniş değil. Siz dilerseniz çıçıt kullanmayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Bir de bu astanın orijinalinde şu tepe noktasında şöyle bakın, ben 2 adet çiçek yapmışım. Orijinalinde 1 adet çiçek var. Benim çantamda 1 adet çiçek açıkçası sap bölümünü biraz kastı. Bu sebeple ben 2 adet ördüm. Şöyle tekrar açısını ayarlayarak çantamı size göstermeye çalışıyorum. Evet, lafı çok fazla uzatmadan çantanızın yapımına geçmek istiyorum. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olup videomu beğenip bir de yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Ben bu çanta modelinde siyah renk rafya ipini kullanmayı tercih ettim. Siz dilerseniz bu modeli farklı renkte rafyalarla örebileceğiniz gibi kağıt ip, makrome ipi, pamuklu ipler gibi herhangi bir ip tercih de yapabilirsiniz. Ancak çiçeklerin kendini gösterebilmesi adına çok kalın ipleri tercih etmemenizi tavsiye ederim. Tığ olarak ise 3 numara tığ kullandım. Siz elinizin sıkılığına yahut kullandığınız ipin kalınlığına göre farklı numaralarda tığları da kullanabilirsiniz. Çantamızın yapımına tek tek çiçeklerimizi yapıp yaptığımız çiçekleri birleştirmek suretiyle başlıyoruz. Evet, ilk önce sihirli halkayla başlayacağız. Sihirli halkanın nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum. Farklı kanallarda farklı şekilde arkadaşlarımın yaptığı sihirli halkalar var ama bana bu şekilde kolay geliyor. İpi kendi elimin etrafında çeviriyorum. Sonra şöyle ilmeği alıyorum. Bu kadar. Bunu daha küçük yapabilirsiniz, daha büyük yapabilirsiniz. Tekrarlamak istiyorum sizlere. Şöyle ufak bir halka yapıyorum. Şöyle arkadan ipi çekiyorum. Hemen yukarıdan bir ilmek almak suretiyle, bir zincir çekmek suretiyle ipimi burada kilitliyorum. Evet, sihirli halkamızı yapmış olduk. Örneğimize başlarken 3 ilmekle, 3 zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3. Ardından tığımıza ipimizi 2 kere doluyoruz. Bu esnada çiçeğimizi yaparken şu gördüğünüz kısa ipi her zaman örneğimizin içerisinde tutuyoruz. Evet, 2 kere ipimizi tığımıza doladık. Halkamızın içerisine batıp bir ilmek çıkarıyoruz. Bakın şu an tığımın üzerinde 4 tane ilmeğim var. İlk 2 ilmeğimi birlikte çekiyorum. İkinci 2 ilmeğimi birlikte çekiyorum. Üçüncü ilmeğimi tığımın üzerinde bekletiyorum. Şimdi yeniden tığımın üzerine 2 kere ipimi doluyorum. Halkamın içerisinden bir ilmek çıkarıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte çekiyorum. İkinci 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Son ilmeği tığımın üzerinde bekletiyorum. Tekrar tığımın üzerine 2 kere ipimi doluyorum. Halkamın içerisine geçip bir ilmek çıkarıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte çekiyorum. İkinci 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Bakın bu esnada tığımın üzerinde 1, 2, 3,
4 tane ilmek oluştu. Ve bu 4 ilmeği hepsini tek seferde çekip yukarıda kilitliyorum. Bu kitleme işlemini yaparken biraz burayı gevşek tutalım. Çünkü burayla işimiz olacak bizim ilerleyen dönemlerde. Hemen bir zincir çekiyorum ve kitlemiş oluyorum. Evet, sihirli halkamı biraz daraltabilirim bu aşamada. Şimdi bakın, ipim yukarıda. İpimi alt tarafa almam gerekiyor. Onun için 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Halkamın içerisine batıp bir ilmek alıyorum ve aldığım ilmeği tığımın üzerindeki ilmekten kaydırıyorum. Evet, birinci yaprağımı tamamlamış oldum. Yani ne yapıyorum? İlk önce 3 ilmek çekiyorum, 3 zincir çekiyorum. Sonra 3 adet üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonradan bu 4 ilmeği tek seferde kilitliyorum ve yeniden 3 ilmek çekip ipimi aşağıya almış oluyorum. Şimdi ikinci yaprağa geçelim. Yine 3 ilmek çekiyor, 3 zincir çekiyorum. 2, 3. Tığımın üzerine ipimi 2 kere doluyorum. Halkama batıp bir ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte çekiyorum. İkinci 2 ilmeği birlikte çekip üçüncü ilmeği bekletiyorum. Yeniden tığımın üzerine 2 ilmek alıyorum. Halkama batıp bir ilmek alıp çıkıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Diğer 2 ilmeği yine birlikte çekip üçüncü ilmeği tığımda bekletiyorum. Tekrar aynı işlemi tekrarlıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte çektim. İkinci ilmeği birlikte çektim ve şu an tığımın üzerinde 4 adet ilmek var. Bunları tek seferde tığımla, ipimle toplayıp yukarıdan kilitliyorum. Evet, ikinci yaprağım da bu şekilde hazır. Bu şekilde toplam 6 yaprak yapmaya devam edelim. İpimi aşağı alıp kaydırıyorum. Evet, şimdi ikinci yaprağımız tamamlanmış oldu. Evet, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi 2 kere doluyorum. İlk 2 ilmeği tek seferde, diğer 2 ilmeği yine birlikte çekip üçüncü ilmeği bekletiyorum. Bu şekilde devam edelim. 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte, 4 ilmeğim oldu. Bunları tek seferde toplayıp yukarıdan kilitliyorum ve 3 zincirle ipimi aşağı alıyorum, kaydırıyorum. Evet, 6 yaprağımızı tamamlayıp geri gelelim bu şekilde. Evet, 5 yaprağımı yaptım. 6. yaprağı birlikte yapalım sizlerle. Zincirimi çekiyorum 3 adet. Yine tığımın üzerine 2 kere ipimi dolayıp halkama batıp bir ilmek alıyorum ve ilk 2 ilmeği bir, ikinci 2 ilmeği yine bir alıp son ilmeği bekletiyorum. Yeniden tığımın üzerine ip alıyorum. İlk 2'yi, sonraki 2'yi birlikte alıyorum ve bu şekilde 3 adet üçlü trabzan yapıyorum. Baştaki 3 adet zincirle birlikte tığımın üzerinde toplam 4 ilmek oluyor. Şimdi bu 4 ilmeği birlikte çekiyorum. Hafif gevşetiyorum ilmeğimi ve yukarıdan kilitliyorum. Şimdi 3 adet şöyle yapalım. 3 adet zincirimi çekiyorum. Halkama batıyorum ve kaydırıyorum. Biraz sıkı yaptık galiba. Şöyle ilmeğimizi azıcık gevşetelim. Evet, ilmeğimizi kaydırıyoruz.
Evet, çiçeğimizi tamamladık. Şimdi 2 adet zincir çekip ipimizi buradan kesiyoruz. İyice sıkıştırıyoruz. Bu aşamada sihirli halkamızı da sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştırıyoruz. İyice çekelim. Evet. Bakın çiçeklerimiz hazır. Şu şekilde. Evet, çok uzun oldu bu ipimiz. Bunu da keselim. Şimdi bu iplerimizi modelimizi bozmadan şöyle bir hemen gizleyelim. Daha küçük numara tığ daha iyi olacak gibi. Şöyle gizleyelim ki görünmesin. Biraz devam ettirip gizlemeyi ardından kesebiliriz ipimizi. Evet. Biraz daha gizlemek istiyorum. Bu zaten çiçeğimizin ters tarafı. Bunu yeniden yapalım olmazsa. Tekrar geçirelim buradan. Evet, bu kadar yeterli. Bunu şöyle kesebiliriz ipimizi. Bu ipimizi de iyice sıktıktan sonra bunu da gizleyelim. Evet. Şimdi bir sonraki çiçeğimizi yapacağız. Sizden isteğim, çiçeğimiz 6 yapraktan oluşuyor biliyorsunuz. 4 tane yaprak yapıp 4. yaprakta beni beklemeniz. Ben çantamı siyah rafya ip ile yapmaya devam edeceğim. Ancak çiçeklerin bağlantı noktalarını daha net gösterebilmek için 2 farklı renkte çiçek kullanacağım. Bakın yeşil çiçeğimi 6 yapraklı olarak ördüm. Pembe olanı ise 4. yaprağına kadar ördüm. 5. ve 6. yapraklarda birleştirme yapacağız. 5. yaprağını birlikte örelim. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 kere üzerine dolayıp üçlü trabzan yaptım. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Yeniden üçlü trabzan yapıyorum. Evet, şu an tığımın üzerinde 4 adet ilmek var. Bu 4 ilmeği tek seferde çekiyorum, topluyorum. Şimdi çiçeklerimin bir düz tarafı var, bir de ters tarafı var. Ters tarafı var. Çiçekleri örerken bize bakan kısım düz taraf. Şu gördüğünüz kabarık olan kısım ise ters taraf. Şimdi biz düz taraflar birbirine denk gelecek şekilde birleştireceğiz. Şimdi pembe çiçeğimin düz tarafı, yeşil çiçeğimin düz tarafı. Bunların bağlantı noktaları vardı hatırlıyorsanız. Şu bağlantı noktasına bakın. Şurada 3 trabzan ve 1 zinciri birleştirmiştik ya. Bunun bağlantı noktasına tığımı geçiriyorum ve bu ipimi buradan çıkarıyorum. Tek zincirle birleştiriyorum. Bu zinciri çok fazla sıkmayın. Aksi halde bağlantı noktasında kasılma olur. Yine çiçeğimi örmeye devam ediyorum. Evet, 3 zincir. Halkama batıyorum ve 5. yaprağımı bu şekilde tamamlıyorum. Yeniden zincir çekiyorum. 2, 3. zincir, 2 ilmek alıyorum. Evet, birinci üçlü trabzanım,
İkinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Olmadı galiba. Evet, şimdi oldu. Ve üçüncü tekli trabzanımı yapıyorum. Evet. Tek seferde birleştiriyorum. İpimi uzatıyorum. Bakın, şu şekilde birleştireceğiz. Bu şekliyle değil. Çünkü düz tarafların birbirine bakması gerekiyor dedik. Şuradaki bağlantı noktam, tepe noktam şurası. Buraya batıp ilmeğimi içeri alıyorum. Pardon, olmadı. Şunu yeniden yapmak istiyorum. Evet, şurası, şurası. Evet. İlmeğimi içeri alıyorum. Hı hı. Tek zincirle kilitliyorum. Ardından 3 zincirle 6. yaprağımı tamamlıyorum. Evet. 2 zincir çekip sıkı bir şekilde ipimi kesiyorum. Evet. Birleştirme bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çantamızın alt tarafı, en altı 6 adet 6 yapraklı çiçekten oluşuyor. Bunu tamamlayıp gelelim. Yani bu şekilde 6 yapraktan oluşan 6 adet çiçeği birleştirip gelelim. Çantamızın taban kısmını yapmaya devam ediyoruz. 6 yapraktan oluşan 6 adet çiçeğimizi yaptık, geldik. Bu çiçeklerimizi birleştirdik. Şu şekilde ben de önceden hazırlayıp getirdim size. Biz 6 adet çiçek yaptık ama çantamızın tabanı 8 adet çiçekten oluşuyor. Bakın burada 6 adet çiçek var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu modelin püf noktası tamamen burada başlıyor arkadaşlar. Şimdi her iki tarafa da, her iki başa da 5'er yapraktan oluşan çiçekler yapacağız. Yani bakın, bunlar 6'şer yapraktı. Şu başa ve şu başa 5 yapraktan oluşan çiçekler yapacağız. Yine aynı şekilde buraya 5 yapraktan oluşan çiçek yapacağız dedik ya. Burayla bir üst sırayı birleştiren şu ve şu noktalara da 5'er yapraklı çiçekler yapacağız. Yani bu motifimizde 3 adet burada, 3 adet de burada olmak üzere 6 adet 5 yapraktan oluşan çiçek var. Diğer modelimizin tamamı 6 yapraklı. Bakın, ben önceden hazırladım. Şu birleştirmeyi de göstereceğim size. Şimdi 5 yapraklı çiçek yapıyorum. 4 yaprağını yaptım. Bunlarda ne yaptık? 5. ve 6. yapraklarda diğer çiçeğimizle birleştirdik. Burada 4. ve 5. yapraklardan başlayacağız. Şöyle arkadaşlar, düz yüzeye yine çok dikkat ediyoruz. Çiçeğimizin düz tarafı bu taraf, ters taraf bu taraf. Ne dedik? Ördüğümüz taraf düz taraf. Bu da keza aynı şekilde, bu taraf ters, bu taraf düz. Bakın, örerken ne şekilde örüyorum? Ben sağlık olduğum için saat yönünün tersine doğru örüyorum. Yani birleştirdim ya, ben bu tarafa doğru örmeye devam edeceğim. Demek ki bu yapraktan başlamam gerekiyor. Bakın, tam bunlara paralel olan iki yaprağı birleştirmemiz gerekiyor. Şu ve şuna birleştirmemiz gerekiyor. Acaba bundan mı başlayacağız, bundan mı başlayacağızın tereddütünü yaşayanlar için söylüyorum. Saat yönünün tersine işlediğimiz için sağlaklar şu yapraktan başlayıp bu şekilde devam edecekler. Bunda da yine buradan başlayıp buraya devam edeceğiz. Bakın, 4 yaprağımı ördüm. Geliyorum. Buraya batıyorum. Evet. Şöyle bir saniye. Şurayı bir düzeltmem gerekecek. Evet.
Ne dedik? Şu ilmeğimizi bu bağlantı noktasından çıkarıyoruz. Evet. Çıkardık. Çok sıkmadan bir zincir çekerek kilitliyoruz. 3 adet zincirimizi çekiyoruz. Kaydırıyoruz ve tekrar 3 zincir çekerek bu defa 5. yaprağımızı yapıyoruz. Şöyle. Yeniden üçlü trabzan yapıyoruz. Yaprağımız biliyorsunuz üçlü trabzandan oluşuyordu. Evet. Bir daha yapıyoruz. Bu bizim son yaprağımız, 5. yaprağımız. Ne yaptık? Şu an tığımızın üzerinde 4 adet ilmeğimiz var. Bunu tek seferde topluyoruz ve hemen buradaki yaprağımızla birleştiriyoruz. 3 zincir. Evet. Ve kilitliyoruz. Şöyle biraz uzatalım. Evet, yeterli. İpimizi kesiyoruz. Bakın 5 yapraklı çiçeğimizi buraya monteledik. Ben daha sonra bunların iplerini gizleyeceğim. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 yapraklı. Bunlar 6'şar yapraklı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Burada hazırladığım yine bir çiçeğim var. Yine 5 yapraklı. Bakın yine 5 yapraklı. Bu defa 3. yapraktan itibaren birleştireceğiz. Nasıl yapacağız? Bu defa şuraya, şuraya ve şuraya. Bakın arkadaşlar, çiçeklerimizi birleştirirken çiçeklerin kök noktalarıyla bizim işimiz yok. Tamamen yaprak uçlarıyla birleştiriyoruz. Yani burayla şu iki çiçeğin daha önce bağlandığı orta noktayı birleştireceğiz ve burayla birleştireceğiz. Az önce ne dedim? Saat yönünün tersine doğru birleştirmemi gerçekleştireceğim. Yani şu yapraktan başlayamam. Bu yapraktan başlamam gerekiyor. 3 yaprak birleştireceğim için bu defa 3. yapraktan başlıyorum. Bakın yine 5 yaprakta çiçek öreceğim. 3. yapraktayım. Evet, köke batıyorum. Yaprağımızın ucuna battık. Uç orta noktasına battık. İlmeğimizi aldık. Kilitledik. 3 ilmekle şöyle ipimi biraz açmam gerekiyor. Çok gerilmiş. 3 ilmekle şöyle aşağıya iniyorum. Bir dakika. 1, 2, 3. ilmeği şimdi çektim. Evet. Şöyle aşağıya iniyorum. Yeniden 3 ilmek çektim. Bakın şimdi 4. yaprağımı yapıyorum. 2 kere doladım. Üçlü trabzanımın birincisini yaptım. 2 kere doladım. Üçlü trabzanımın ikincisini yaptım. Yine 2 kere dolayıp üçlü trabzanımın üçüncüsünü yaptım. Tığımın üzerinde 4 adet ilmek var. Bu 4 ilmeği tek seferde çektim. Evet. Bakın arkadaşlar, şurayla birleştiriyorum. Sizi daha önce de dediğim gibi yaprakların şu kök noktaları kesinlikle şaşırtmasın. Buralarla birleştirmiyoruz arkadaşlar. Bizim işimiz tamamen yaprakların uç noktalarıyla. Bakın burada uç noktalarıyla birleştirdik. Şimdi bu iki yaprağın birleştiği noktanın
Şu tepesine batıyorum. Burayla birleştiriyorum. Evet. Bir zincirle kilitliyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip aşağıya iniyorum. Bakın. Bu esnada bu ince kısa ip hala elimin altında. Bunu da gizlemeye devam ediyorum. Bu bizim sihirli halkamız biliyorsunuz. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Biraz kaydıralım. Evet. Şimdi üçlü trabzanımızın birincisini yapıyoruz. Üçlü trabzanımızın ikincisini yapıyoruz. Ve üçlü trabzanımızın üçüncüsünü yapıyoruz. Bakın 4 ilmek tek seferde çektim. Ve ne dedik? Şu nokta ile birleştiriyoruz. Evet, biraz sert yapmışız burayı. Evet. İpimizi çok sıkmadan bir zincir çekiyoruz. Evet, şimdi 3 zincir çekip aşağıyla birleştiriyoruz. Halkamızda birleştiriyoruz. 5. çiçeğimizi de bitirdik. Şöyle ipim sökülmesin diye kitlemek adına, düğümlemek adına 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Bakın şu şekilde. Çiçeğimizin ön tarafı. Evet, bu şekilde. Şimdi bir tane de hemen burayla bağlayalım. Şöyle. Burayı da göstereceğim size. Ne dedik? Saat yönünün tersine doğru birleştirmemizi yapıyoruz dedik. Şuraya. Bakın tekrar göstermek istiyorum. Şu ve şu noktalarla birleştireceğiz. Yani şu iki çiçeğimizin ortasına denk gelecek ve şu 3 bağlantı yeriyle birleştireceğiz. Evet. Zincirimizi çekiyoruz ve kilitliyoruz. Şimdi ne yapıyorduk? 3 adet zincirle yaprağımızı tamamlayacağız. Evet. Bu bizim 3. yaprağımızdı. 4. yaprağımızı örelim. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. 2 ip aldım ve üçlü trabzanımın birincisini yaptım. Yeniden bir üçlü trabzan yapıyorum. Ve bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Dört ilmeğim var. Tek seferde topluyorum. Bakın yine tekrarlıyorum. Şurayla değil. Şu iki yaprağın birleştiği noktaya tığımı geçirip ipimi buradan çekip bir zincir çekerek kilitliyorum. Şimdi 3 zincir çekerek ipimi aşağıya alıyorum.
kaydırıyorum. Bu benim 4. yaprağımdı. Şimdi son yaprağımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktık. Biraz kaydıralım. 2 kere doladık. Birinci trabzan, ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Üçüncü trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Şöyle bir ipimi açayım arkadaşlar. Tek seferde çekip bakın bu defada şu noktayla birleştiriyoruz. Bir zincir, 2 zincir, 3 zincirle aşağıya alıyorum. 5 yaprağımı tamamladım. Şöyle 1, 2 zincirle ipimi düğümlemiş oluyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi ben bunları gizleyeceğim. Bakın bu şekilde. Ne yaptık? 6 adet 6 yapraklı çiçeğimizi yaptık. Sonrasında 3 adet 5 yapraklı çiçeğimizi yapıp bir tanesini başa, diğer 2 tanesini de alt ve üst sıranın, yani çantamız şu şekilde devam edecek ya, bunun baş noktalarına eklemiş oldum. Şimdi aynı işlemi arkadaşlar buraya da yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, 6 adet 5 yapraklı çiçeğimizi bitirdik ve birleştirme işlemimizi de yaptık. Bakın çiçeklerden birini bu başa, 5 yapraklılardan bahsediyorum. Bir tanesi buraya birleştirildi, bir tanesi en sona birleştirildi. Bir tanesi de diğerlerinin bir altına bir üst sırasına birleştirildi. Bakın şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bundan sonraki yapacağımız bütün çiçek motiflerimiz 6 yapraklı olacak. 5 yapraklıları sadece burada kullandık ve 5 yapraklılarla artık işimiz bitti. 6 yapraklılarla devam edeceğiz. Şimdi bu sırayı ve bu sırayı 6 yapraklı çiçeklerimizi örüp montajını da yapıp gelelim. Yalnız şurada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın ilk sırayı yaparken 5. ve 6. yaprakları birleştirdik. Daha sonra şu sıraya geçtiğimizde 4., 5. ve 6. yaprakları birleştirdik. Çünkü 3 yaprak birleştirdik. Buraya geçtiğimiz andan itibaren ise 4 yaprak birleştireceğiz. Yani 3., 4., 5. ve 6. yaprakları birleştireceğiz. Dolayısıyla birleştirme işlemini arkadaşlar 3. yapraktan itibaren başlayacaksınız. Şimdi buraları birleştirip gelelim. Sadece şuna dikkat çekmek istiyorum. Şuraya 1., 2., 3. ve 4. yapraklarımızı ördük. Şuraya en son bir yaprak örüp birleştirmemiz gerekiyor ya. Burada artık 4 yaprak değil 5 yaprak birleştireceğiz. Yani bakın şunun şuraya iliştirildiğini düşünelim. Yeşil yapraktan bahsediyorum. Pembeyi görmeyin. Ne yapacağız? 1, 2, şu ikisi birleşmiş olacak. 3, 4 ve 5 yaprak birleştireceksiniz. Yani 2. yapraktan itibaren birleştirmeye başlayacaksınız. Evet arkadaşlar, 5 yapraklı çiçeklerimizin olduğu sıralarımızı tamamladık. Bakın 5 yapraklı çiçeklerimiz buradaydı ve buradaydı. Şimdi bir üst sıraya nasıl geçeceğinizi anlatacağım size. Çiçeğimizi örmeye başladıktan sonra 4.,
beşinci ve altıncı yaprakları buralara bağlamak suretiyle bir üst sıraya geçiyoruz. Şöyle yeşil yaprağımla size yine göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Bir yaprağım buraya, bir yaprağım buraya, diğer yaprağım da buraya bağlanmak suretiyle bir üst sıraya geçiyoruz. Yanındaki çiçekleri bağlarken ise 1, 2, 3, 4 adet yaprağımı bağlıyorum. Yani bu durumda üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı yapraklarımı bağlamak suretiyle devam ediyorum. Şimdi bu iki sırayı bu şekilde bağlayarak devam edelim. Sıramızı tamamlayıp geldik. Şimdi şu köşeleri nasıl döneceğinizi göstereceğim size. Bakın arkadaşlar, şu sıraları beşer yapraklı 3 adet çiçek yerleştirmiştik. Diğer çiçeklerimiz altışar yapraklıydı hatırlarsanız. Bu eksik olan bir yaprak sayesinde çantamız yukarı doğru bombelenmeye başlayacak. Şimdi çiçeğin birini buraya, diğerini de buraya yerleştireceğiz. Yine aynı şekilde karşı tarafta da çiçeğin birini buraya, diğerini de buraya yerleştireceğiz. Şimdi yerleştirme yapacağımız noktaları göstermek istiyorum size. Bakın ısrarla daha önce de belirttim. Çiçeklerin şu kök noktaları bizim kesinlikle bağlantı yerlerimiz değil. Biz çiçeklerimizi önceki çiçeklerin uç noktalarıyla bağlayacağız. Bakın şurayla şu iki çiçeğin birleştiği noktayla, yine bu iki çiçeğin yaprağın birleştiği noktayla ve yine bu yaprakla. Şöyle göstereyim size. Birini buraya, diğer yaprağımızı buraya, bir sonraki yaprağımızı buraya ve bir sonraki yaprağımızı da buraya iliştireceğiz ve çiçeğimizi yerleştirmiş olacağız. Diğer çiçeğimizi de yine buraya, 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 buraya ve bir de buraya yerleştirdiğimiz çiçeğin yaprağıyla birleştireceğiz. Şimdi ben size örerek göstermek istiyorum açıkçası. Hem bombelenmesinin de nasıl olacağını görmüş olursunuz. Çiçeğimizin ben 3 yaprağını örüp hazırlamıştım. Bakın ne dedik? Ben sağlık olduğum için saat yönünün tersine doğru gidiyorum. Yani birleştirmeye şu noktadan başlayacağım. Bakın hemen şuraya bir batıyorum. Bunu buradan çekiyorum. Bir zincir çekmek suretiyle kilitliyorum. Hemen 3 zincir çekiyorum. Bunu hemen aşağıya alıp kaydırıyoruz. Şöyle biraz ortalayayım. Evet, 3 yaprak. İki kere doluyorum. 2 kere çekip sonuncuyu bekletiyorum. Yine 2 kere doluyorum. İkişer ikişer iplerimi çekip sonuncuyu yine bekletiyorum. Evet. Bakın yaprağımızı tamamladık. Hemen bunu şu noktayla birleştiriyorum. Bakın. Diğer iki yaprağın birleştiği noktayla birleştiriyorum. 3 zincirimi tabii önce kilitledik. Sonra 3 zincirle aşağıya ineceğiz. Ve bir sonraki yaprağımıza başlayacağız.
İpimizi uzattık. Bakın nereyle? Ne dedim? Kök noktalar bizi ilgilendirmiyor. Biz yaprakların uç noktalarıyla birleştiriyoruz diğer yapraklarımızı. Yaprakların uçları uç uça gelecek yani. Evet, birleştirdik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 yaprak oldu. Şimdi 6. yaprağıma başlıyorum. Evet, mesafe biraz uzun. Nasıl birleşeceğin tereddütünü yapmayın. Birleşiyor arkadaşlar. Bu sayede çantamız bombeleniyor. Hı hı. Son üçlü trabzanımı yapıyorum. Evet, biraz sıkı yapmışız burayı. Şöyle bir. Tamam. Evet, bakın. Çiçeğimizi tamamladık. Şöyle kilitleyeyim burayı ve size göstereyim. Bakın arkadaşlar, şu şekli almaya başlıyor. Burası benim düz tarafım, burası ters tarafım. Bakın şu şekli alıyor. Burayla da birleşince iyice bombelenecek çantamız. Bir sonraki çiçeği de bakın az önce göstermiştim size. Şu noktayla, şu noktayla, burayla, burayla, şöyle açarsam daha net göreceksiniz. Ve çiçeğimizin bu noktasıyla birleştireceksiniz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 noktadan birleştireceksiniz. Dolayısıyla ikinci yaprağınızdan itibaren birleştirmeye başlayacaksınız. Bu bölgeyi de yapalım. Burayı da aynı şekilde yapıp geri gelelim. Köşeleri birleştirip geldim. Bakın çantamızın şekli bu şekilde oldu. Bence çok güzel bir bombe oluştu. Bakın şöyle sizlere göstermek istiyorum. Burası çantamızın alt tabanı. Burası çantamızın iç tarafı. Bombelerimiz bu şekilde oluştu. Şimdi bundan sonrası kolay. Çantamızı örerken her bir şu ortadaki noktaları tek tek çiçek örmek suretiyle yukarı doğru çıkacağız. Şimdi İlk üst sıraya geçtiğimizde bakın şuradan örmeye başladığımızı varsayalım. 1, 2, 3 yaprak birleştirmek suretiyle çantamızı öreceğiz. Sonrakilerde bakın yine 1, 2, 3 ama bir de burada öreceğimiz çiçeğin de yaprağı olacak burada. 4 yaprak birleştirmek suretiyle devam edeceğiz. Yalnız bu son noktaya gelip şurada bir çiçek ördüğümüz zaman şuradaki çiçekle de birleştireceğiz ya, yani hem burada bir çiçek olacak hem burada bir çiçek olacak. Dolayısıyla 5 yaprak birleştirmek suretiyle çantamıza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar çantamızı size şöyle bir göstermek istiyorum. En altı saymıyorum. Bakın 2 sıra örmüşüm. Ben bu çiçeği 7 sıra yapmayı düşünüyorum. 5 sıra daha yapıp geri geleceğim.
Evet arkadaşlar, ben çantamızın gövde kısmını hazırlayıp geldim. Şu en alt sıramızdı bildiğiniz gibi. Buradan itibaren bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüşüm ben. Siz ihtiyacınıza binaen bunu 7 sıra yapabileceğiniz gibi 8 sırada yapabilirsiniz. Ya da tercihinize göre daha büyük de yapabilirsiniz. Yalnız şu aşamada şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gövdesini yaptık ya çantamızın, muhakkak bir buharlı ütüyle ütülüyoruz. Şöyle önce size çantamın bir ölçülerini vermek istiyorum. Bakın çantamın genişliği 34 santim, uzunluğu 28 santim. Bakın şimdi ne yapacağız? Bu benim çantamın şu çiçek orta noktası. Bakın şöyle bir göstermek istiyorum. Bu çantamın en ortadaki çiçeği. Aynı şekilde bunun diğer tarafında da tam ortadaki çiçeğimi bakın şu şekilde işaretliyorum size. Rahat anlayabilmeniz için. Şu çiçeğimin sağ ve sol tarafındaki boşlukları bırakıyorum. Diğer boşluklara birer çiçek örüp iliştirmek suretiyle çantamın artık sap kısmına devam ediyorum. Bunu hazırlayıp gelip yeniden göstereceğim size. Sağ ve sol omuz askılarını yapıp öyle geldim arkadaşlar. Şimdi ne yaptığımı size çok daha net anlatabilirim. Şimdi bu benim ortadaki çiçeğim. Bakın buna bir işaretleyici koyuyorum. Bu da benim tam ters yöndeki ortadaki çiçeğim. Buna da bir işaretleyici koyuyorum. Bakın ortadaki çiçeğim sağ tarafında 3,5 çiçek var. Sol tarafında yine 3,5 çiçek var. Şimdi bir üst sıraya geçtiğim zaman artık çantamızın omuz kısmına geçeceğiz demiştik ya. Bu ortadaki çiçeklerin hem öndekinin hem arkadakinin sağ ve sol tarafındaki boşluklara çiçek örmüyorum. Sonraki boşluktan devam ediyorum ve yine şöyle bakın. Şuradaki boşluğa örmedim, devam ettim. Ta ki arkadaki çiçeğin bir yanındaki boşluğa kadar, onun da yanındaki boşluğa örmedim. Dolayısıyla bakın şimdi size şu şekilde göstereceğim. Bakın bu benim bir taraftaki orta çiçeğim. Bu da benim diğer taraftaki orta çiçeğim. Bunların her iki yanına da çiçek örmedim ve sonraki boşluktan başlamak üzere 6 tane çiçek ördüm. Bir sonraki sırada 5, bir sonraki sırada 4, 3, 2 şeklinde bu böyle yukarıya doğru daraldı. Aynı işlemi çantamın diğer tarafına da tekrarladım. Son bir işlemim kaldı. En son ya bakın en son sırada burada 2 çiçeğim var, burada 2 çiçeğim var. En son bir çiçek daha örüp birleştirmek suretiyle çantamı tamamlamış olacağım yalnız. Eğer çantanızı astarlı olarak kullanmak istiyorsanız astar ölçünüzü bu aşamada alın. Şimdi ben bu çantaya dair astar yapım videosunu videomun açıklamalar kısmına ve de şu an ekranda sağ üst köşeyi link olarak bırakacağım. Oradan girip bu çantanın astarlamasına bakabilirsiniz. Eğer astarlama yapacaksanız dediğim gibi bu aşamada astar ölçünüzü alın. Eğer astarlama yapmayacaksanız direkt son çiçeğinizi örerek yukarıdan birleştirin. Yalnız son çiçeğimizde 6 yaprak birden birleşecek. Yani ilk yaprağınızdan itibaren şöyle şu ve de yine şu noktalara yapraklarınızı birleştirip çantanızı tamamlıyorsunuz. Yalnız son yaprağımızı örmeden önce mutlaka çantamızı ilk gövde kısmını yaptığımızda hatırlıyorsanız ütüleyip öyle omuz kısmına geçmiştik. Bu kanatları da ördükten sonra muhakkak ütüleyin. Son yaprağınızı da ördükten sonra onu da ütüleyin. Evet arkadaşlar, çantamızı görmüş olduğunuz gibi tamamladık. Ben astarlı kullanmak istediğimden astarını da hazırlayıp çantama diktim. Çantanın orijinalinde şu tepe noktasında sadece bir adet çiçek vardı. Ancak ben işleyip birleştirdikten sonra sap bölgesinde kasılma oldu. Bu sebeple bu son çiçeği söküp bu defa 2 çiçek yaparak sap bölümünü uzatmış oldum. Daha önce de dediğim gibi gümüş rengi
Bakın şöyle gümüş rengi çıt çıt kullandım. Çantamızın ağız bölümü çok geniş olmadığından çıt çıt kullanmayabilirsiniz. Yahut istediğiniz renk ve şekilde çıt çıtları da tercih edebilirsiniz. Bence muhteşem bir çanta oldu. Umarım faydalı olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma ücretsiz abone olup videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de çiçek, böcek dahi olsa ufacık bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Herhangi bir sorunuz varsa şayet yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.